Burası Venedik. Yüzyıllardır sularla dans eden, tarihin ve gizemin iç içe geçtiği büyüleyici bir şehir. Ama hiç düşündünüz mü? Venedik neden suların üzerine kuruldu? Peki Venedik gerçekten batıyor mu? Ve en önemlisi, bu şehri kurtarmak için hangi çılgın projeler devreye sokuldu? Bu videomuzda Venedik'in kuruluşundan günümüze kadar uzanan inanılmaz hikayesini, suların altındaki sırlarını, tarihini, kültürünü ve geleceğini keşfedeceğiz. Yüzen Cennet Venedik'i merak ediyorsanız, videoyu sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Venedik'in hikayesi aslında bir kaçış hikayesidir. Milattan sonra 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu çöküşe geçtiğinde barbar kavimler Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Kuzeyden gelen Vandallar, Hunlar ve Gotlar İtalya'nın dört bir yanını ele geçiriyordu. Güvenli bir yer arayan İtalyanlar Adriyatik Denizi'nin kuzey kıyılarındaki bataklık ve lagünlere kaçtı. Ancak burası hiç de yaşamak için ideal bir yer değildi. Sürekli su basan bataklıklar, tuzlu suyun aşındırdığı topraklar ve ulaşım zorlukları hayatı olduğundan daha da fazla zorlaştırıyordu. Ama hayatta kalmak için bir yol bulmaları gerekiyordu. İşte o zaman tarihte eşine az rastlanır bir mühendislik harikası doğdu. Ahşap kazıklar üzerine kurulu bir şehir. Peki, bu ahşap kazıklar nasıl çalışıyor? Ağaç suyun içinde çürümez mi? İşte burada Venediklilerin dahiyane bir çözümü devreye girdi. Venedik'in altındaki kazıklar, suyun altında oksijensiz bir ortamda kaldıkları için taş gibi sertleşiyordu. İşte bu yüzden İtalya'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerden getirilen dayanıklı meşe ve karaçam ağaçları bataklık zemine çakıldı ve üstlerine taşlar yerleştirilerek sağlam bir temel oluşturuldu. Bu sistem o kadar etkiliydi ki, bu dahiyane çözüm 1000 yıldan uzun süredir işe yarıyor ve şehir yüzyıllardır hala ayakta duruyor. Venedik sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orta Çağ'ın en güçlü ticaret imparatorluklarından biriydi. 9. yüzyıldan itibaren Venedik, İpek yolunun deniz bağlantısı haline geldi ve Avrupa ile Doğu arasında bir köprü oldu. Venedikliler döneminin en zengin ülkeleri arasındaydı. Osmanlı, Mısır ve Bizans'la ticaret yaparak egzotik baharatları, ipekleri ve değerli taşları Avrupa'ya sattılar. Dünyanın en büyük deniz filolarından birini kurarak Akdeniz'in ticaret yollarını kontrol ettiler. Venedik Dükkalığı zamanla Güney Avrupa'nın en etkili güçlerinden biri haline geldi. Bugün bile Venedik'in sokaklarında dolaşırken o görkemli geçmişin izlerini görmek mümkün. San Marco Meydanı, Rialto Köprüsü, günümüzde hala hayranlık uyandıran tarihi yapıtlar ve tüm bu yapılar Venedik'in altın çağını yansıtmaktadır. Ama bu altın dönem, bu ihtişam sonsuza kadar sürmedi. Venedik'in en büyük düşmanı, ona hayat veren suyun ta kendisiydi. Yüzyıllardır Adriyatik'in yükselen dalgaları şehri yavaş yavaş yutuyor. Peki Venedik neden batıyor? İşte 3 temel neden. Doğal çökme Venedik'i batıran en önemli etkenlerden. Öyle ki ahşap kazıkların üstündeki taş yapılar yüzyıllar boyunca ağırlaştı ve zemin giderek daha fazla çökmeye başladı. İklim değişikliği de Venedik'in düşmanı. Çünkü küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesi her yıl birkaç milimetre yükseliyor. Bilim insanlarına göre eğer böyle devam ederse 2100 yılına kadar Venedik tamamen suya gömülebilir. Sanayi ve insan müdahalesi de bu tarihi kenti günden güne sular altına gömüyor. 20. yüzyılda yeraltı suyu çekildiği için zemin daha da zayıfladı. Şehir 1960'lardan bu yana tam 25 santimetre batmış durumda. Peki Venedik'i kurtarmak mümkün mü? İtalyan hükümeti
Venedik'i kurtarmak için devasa projeler geliştirdi. Bunlardan en büyüğü MOSE isimli proje. Bu proje, Venedik'in lagün girişine yerleştirilen 78 devasa su bariyerinden oluşuyor. Deniz seviyesi yükseldiğinde bu bariyerler şişerek suyun şehre girmesini engelliyor. Ancak proje tamamlanmasına rağmen eleştiriler de yok değil. Bazı bilim insanlarına göre MOSE sadece geçici bir çözüm olabilir ve uzun vadede yeterli olmayabilir. Bir diğer çılgın fikir ise yapay adalar ve sualtı pompaları ile Venedik'in batmasını önlemek. Ancak bunlar henüz deney aşamasında. Günümüzde Venedik her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ama bu şehir sonsuza kadar ayakta kalacak mı soruları hala merakla sorulmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, Venedik'i kurtarmanın tek yolunun kontrollü bir şekilde insanların burayı terk etmesi olduğunu savunuyor. Şehir şimdiden yavaş yavaş boşalmaya başladı. Eskiden 150 bin olan nüfus, günümüzde 50 binin altına düştü. Yani Venedik günden güne batarken insanlar bu tarihi şehri günden güne terk ediyor. Ancak bir şey kesin. Venedik hala eşsiz ve büyüleyici bir şehir. Ve bir gün tamamen suya gömülmeden önce bu harika yeri keşfetmek için hala vaktiniz var. Bütün olumsuzluklara rağmen bu destansı şehirde gezinti yapmakta bir o kadar keyifli ve inanılmaz bir deneyim. San Marco Meydanı'nda bir kahve içmek, gondollarla büyük kanalda süzülmek, daracık sokaklarında kaybolmak eşsiz bir tecrübe. Venedik'te her şey bir masalın parçası gibi. Bu güzel videomuzu ilginç bir Venedik hikayesiyle tamamlayalım. Venedik, ihtişamlı sarayları, labirent gibi dar sokakları ve masalsı kanallarıyla tarihin en gizemli şehirlerinden biri. Ama bu su altındaki şehrin yüzyıllardır sakladığı bir sır var. Kaybolan altınlar. Rivayete göre 15. yüzyılda Venedik Cumhuriyeti, Osmanlılarla olan ticaretinde devasa bir altın yükünü taşımak için özel bir gemi hazırladı. Ancak bu gemi limandan ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra ortadan kayboldu. Ne batık bulundu ne de mürettebattan bir iz. O günden sonra Venedik'in karanlık kanallarında gece yarısı gizemli bir ışık süzüldüğünü görenler oldu. Kimileri bunun altınları koruyan eski bir denizcinin laneti olduğuna inanıyor. Bugün bile dalgıçlar, tarihçiler ve define avcıları Venedik'in derinliklerinde bu kayıp serveti arıyor. Ama bir gerçek var ki Venedik sadece bir şehir değil, geçmişin sırlarını suyun altında saklayan bir muamma. Peki sizce Venedik kurtarılabilir mi? Yoksa gelecekte Atlantis gibi sular altında kalan bir efsaneye mi dönüşecek? Yorumlara yazın. Dünyanın en büyüleyici yerlerini keşfetmek için Atlas'a abone olun. Daha fazlası için bildirimleri açın. Ve bu eşsiz yolculukta bize katılın. Bir sonraki durağımız neresi olsun? Yorumlarda önerilerinizi bekliyoruz.